Merhabalar, Doktor Hakan Klinik'ten bir kez daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Patient Stories serimizin bir videosunda daha karşınızdayız. Karşınızda duran kişilere baktığınız zaman kimin hasta olduğunu anlamışsınızdır. Herhalde Koray değil bu. Bu saçlarla ben olamam herhalde hocam. Tabii, dolayısıyla bu benim. Ben de bildiğiniz gibi yaklaşık bir yıl kadar önce Doktor Hakan Klinik'te saç ektirenler kervanına katılanlardanım. Artık sonuçlarımın yeterince olgunlaştığını düşündüğüm için Koray'ın da ısrarıyla bugün kendi deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. O yüzden izninizle bu sefer ben hasta pozisyona geçiyorum ve sözü Koray'a bırakıyorum. Bu oturumu Koray yönetecek. Evet hocam, Doktor Hakan Klinik'e tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi ki geldik. İyi oldu. Bugün yine işlemleri bitirdikten sonra serimizin yeni videosunda bu kez artık sizi bu deneyimi yaşayan ve sonuçları almış kişi pozisyonunda ağırlıyoruz. Bu seride zaten biliyorsunuz sizin yönettiğiniz bir seri genelde. Hastalara bu süreci kendi açılarından anlatmalarını istiyoruz. Nasıl karar verdiler ve nasıl da bir deneyim geçirdiler. Evet. Yine size o şekilde sormuş olalım. Doktor Hakan Klinik'te saç ektirmeye nasıl karar verdiniz? O süreçten biraz bahsederek başlayalım hocam. Vallahi zaten direkt söyleyeyim, başka yerde ektirsem dayak yerdim herhalde. O yüzden pek zor olmadı bu kararı vermek. Yani ama saç ektirmeyi zaten burada ektireceğiniz belliydi ama nasıl saç ektirmeye karar verdiniz? Ama şöyle oldu. Açıkçası biliyorsunuz ben çok yoğun bir çalışma temposunun içindeyken aslında saçlarımın eksildiğini bile çok o kadar fark etmemiştim. Yani bu işin içine daha böyle yoğun mesai harcayacağım günlere kadar. Ama saç ekimine daha yoğun mesai harcamaya başladığım andan itibaren gördüm ki özellikle hastalarımızın da bu konuda bir merakı var, bir baskısı var. Evet, saçlarımı biraz kaybetmiştim hatırlıyorsan. Çok fazla bu sorular neredeyse her hastadan artık geliyordu. Yani evet, hastalarımızdan, hasta yakınlarımızdan bu tür sorulara muhatap olduğumu fark edince ben de acaba saç mı ektirsem, nasıl yapsam diye düşünmeye başladım. Bir dönem, bayağı bir uzun bir dönem topik kullanarak bir biraz dönem top çevirdik biraz hocam. Öyle top çevirdik çünkü biliyorsun hanım istemiyordu o zaman. Evet, bir de işin o tarafı vardı yani. Eşim de çok böyle sıcak bakmıyordu bu işe açıkçası. Biraz yakışıklı olunca bunlar tabii biliyorsun Evet, Koraycığım. bir korkusu oluştu Hafif herhalde hocam. bir Saçlar ekilirse ne olur? olabilir. Ama sonuçta ben şuna baktım. Yani dedim ki ben bu işi yapıyor muyum? Yapıyorum. O zaman yaptığım işe olan saygımdan dolayı benim bu işi yapmam lazım. Çünkü bu tamamen şuna benziyordu. Yani düşünün, bir diyetisyene gitmişsiniz. Diyetisyen 120 kilo, size kilo ver diyor. Ben de işte tam o pozisyona düşmüştüm. Yani şimdi benim karşıma saç kaybı yaşayan insanlar geliyordu bir çözüm arayışıyla ama karşısında saç kaybı olan biri çıkıyordu. Evet, ve bir çözümü var bunun, saç ekimi ki biz bunu hastalara öneriyoruz. Tam bir çözüm olduğunu falan sunuyoruz. Yani o nedenle baktım bu hem kendime hem de hastalarıma karşı bir saygısızlık olacak ve biliyorsun bir yaz tatilinde ortak bir karar aldık. Dedik ki tamam, artık tatil dönüşü bu işi çözeceğiz. Fakat döndüğümüz zaman da hatırlıyorsan yoğunluktan dolayı bir türlü bana sıra gelmedi. Bir ara sana bir kırıldım da yani artık beni de bir yere sıkıştır diye. Evet hocam, ama işte orada herhangi bir ayrımcılık yapamıyoruz bildiğiniz gibi. Sıraya göre hareket edebiliyoruz. Çok sıra bekledim. SSK hastanesi gibi. Çok sıra bekledim. Biraz sizi de tarihi ileri oldu. Birkaç ay kadar beklemek zorunda kalmıştım. Ama genel olarak süreç çok iyi geçti. Ben orada tamamen doktor kisvesinden sıyrıldım. Ve benim operasyonumu tamamen Koray yönetti aslında. Çünkü benim gerçek hayatta da yaklaşımım bu. Bir yakınım da tedavi olacaksa hep karşımdaki doktor arkadaşlarıma sınırsız güvenip kendi doktorluğumu bir köşeye bırakırım. Düşünmem bile, öyle mi yapmalıydık, böyle mi yapmalıydık. Burada da öyle oldu. Tamamen kendim doktorluk kisvemden sıyrıldım. Saç ekimi hakkındaki bilgilerimi bir köşeye bıraktım. Bir hasta gibi hiç bilmiyormuşçasına oraya gidip yattım. Koray'a ve ekibime teslim oldum ve sonuç ortada. O nedenle hastalarıma da bunu tavsiye ederim. Bizlere güvensinler ve bizim onlara sunduğumuz çözüm önerilerine güvensinler. Çünkü tabii ki bu işin profesyonelleri olarak biz onlar için çok daha doğrusunu görebiliyoruz. Bazen onların istekleriyle biliyorsun bizim isteklerimiz veya bizim önerilerimiz diyeyim, düzeltiyorum. Bizim çünkü bir isteğimiz yok sonuçta. İsteğimiz iyi olması zaten sadece.
Bizim önerilerimiz onların istekleri arasında bir uyuşmazlık olabiliyor. Ama tabii bu işin profesyonelleri olarak biz 6 ay sonraki, 1 yıl sonraki gelişecek sonuçları hayal edebiliyoruz onlardan farklı Evet. olarak ve buna göre öneriler Ama o veriyoruz. konuda da açıkçası hocam bize gelen hastalar gerçekten onu da bize o imkanı veriyorlar. Yani o da Evet. yeri gelmişken söyleyelim. Tabii. O da bizim elimizi çok kolaylaştırıyor, rahatlatıyor. Bence işlerde daha tıkırında yürüyor. Yani hasta Evet. size o güveni hissettirip tamamen kendini size teslim ettiğinde, hocam siz daha iyi bilirsiniz, bu çizgi daha sizin önerdiğiniz buysa Evet. ben okeyim buna dediklerinde gerçekten ya biz onu hastalarımızda görüyoruz. Onun da altını çizmek lazım. Ya o da işte artık yılların vermiş Evet. olduğu bir hekimlik tecrübesiyle hastaya gerekli güveni Verebilmek. Zaten hani geçiyor. alınan sonuçlar ortada. Ortada. Zaten gelirken hani güvenerek geliyorlar, Evet. bilerek geliyorlar. Aynen. Güvenebilecekleri bir yer olduğunu. Sizde de aynen öyle oldu. Siz de kendinizi gerçekten o kliniğin medikal direktörü pozisyonundan da çıkardınız. Evet. Bir işte cerrah olması kisvesinden de çıkardınız. Tamamen gerçekten buraya gelen herhangi bir hasta gibi Evet. kendinizi bıraktınız. Büyünün burada gizli olduğunu düşünüyorum. Sen de çok iyi yönettin. Zaten biliyorsun artık benim de medikal asistanım olarak konuya benim kadar hakimsin ve bunu ben zaten görüyorum. Yani ben olmasam da işlerin tamamen ben varmışçasına gideceğinden çok eminim. O nedenle her şey gayet iyi oldu. Ben süreçten memnunum. Bütün sorularıma yanıt alabildim klinikten. Bilmediğim, takıldığım her Evet. türlü soruya yanıt aldım. Bu niye böyle oldu dediğimde sebebini bana açıkladınız. O nedenle... Doktorumuza soralım, size geri dönüş yapacağız dedik. Dediniz. Cevapları verdik Evet. hocam. Bunun neticesinde güzel bir iş çıktı diye düşünüyorum. Evet, bence de zaten çok güzel bir iş çıktı. Hani bunu zaten paylaştık da sonuçları öncesinde. Bu videoya da muhtemelen ekleyeceğiz, o klasik formatımız da var diye. Evet hocam, çok güzel bir özet oldu. İşte Doktor Hakan Klinik'te saç ektirme kararınızı nasıl oluşturdunuz falan. Çok özet ve biraz da eğlenceli bir şekilde anlattınız. Konu siz olunca tabii daha da eğlenceli oldu. Evet. Onun için teşekkür ediyorum ama ben tabii bir de böyle teknik olarak hani işlemin detaylarından kısaca bahsedeyim. Tabii. Sizde tabii işte uzun zamandır topik kullanımı vardı. İşte hakikaten açıklığın ne kadar olduğunu biz de çok uzun zamandır görmüyorduk, bilmiyorduk. Aslında bu işlem planlama sürecine girince tabii o tam açıklığı görünce hani öyle bir açıklığı siz de aslında tahmin etmiyordunuz. Biz de bilmiyorduk. Ona göre bir planlama yaptık. Donör bölgenizde zaten çok rahat karşılayabilecek bir düzeydeydi. İşlem sonrası bile hani Evet. zaten gözüküyor Güçlü bir ki donör vardı. evet, güçlü bir donör vardı. O tabii bizim açımızdan avantajdı. İşin şakası bir yana gerçekten çok geç planlayabildik bu işlemi takvimin yoğunluğundan dolayı. Dolayısıyla bir ikinci seansı ne zaman ayarlayabildik bunu çok bilemediğimiz için aslında mega bir seans yaptık. Evet. Öyle. Aslında ikinci seansı, yani 2 seansı 2 gün içinde yapmış olduk. Aynen. Donör bölgede tabii bunu destekleyebildiği için böyle büyük çapta bir işlem yaptık. 2 güne bölmüştük hocam işlemi. 5500 greft ekmiştik. İlk gün sanıyorum arkadan öne doğru gelip ikinci günde ön tarafı ekmiştik. Bunu da zaten işte böyle donör bölgesi kuvvetli olan kişilerde mega seans adı verdiğimiz sadece 2 güne yaydığımız bir şekilde yapabiliyoruz. Sizin işleminizde öyle olmuştu. Aynen öyle. Tepe bölgemize çok hafif bir işlem yapılmıştı. Tepe bölgesine de aslında o büyük çapta bir işlem yapılmamıştı. Tabii. Açıklık çok olunca 5500'de zaten daha çok hani ön bölgemiz ve orta bölgemize yoğunlaşabilmiştik. Yoğun bir sonuç da alabilmek için böyle Evet. yapmıştık. Evet. Bence baştan sona hani doğru bir planlamaydı. Tabii işin şakası Kesinlikle. bir yana süreci birlikte planladık. Hatta izninle Koraycığım, evet bu oturumu senin yönetmeni ben de Evet. şey yapıyorum, doğru buluyordum ama şöyle tam yeri gelmişken biliyorsun biz hastalarımıza hep bu olayı anlatmaya çalışıyoruz. Mesela 5000'den fazla 6000, 7000 ihtiyacı olanlara öncelikle ön bölge ve orta bölgeye yoğunlaşmanın doğru olacağını ve böylece onları çok memnun edecek bir yoğunluğa ulaşabileceğimizi söylüyoruz. İşte ben onların en iyi örneklerinden biriyim. Eğer biz bu 5500'ü sayı 5500 fazla sayı diye full bütün arka dahil her yere yaymış olsaydık benim bu ön bölgelerimde, bu tepe bölgelerimde böyle bir yoğunluğa ulaşma Evet. ihtimalimiz daha az olacaktı. İşte hastalarımızın ben bu videoyu izlemiş olmasını çok istiyorum o yüzden. En güzel örnek, canlı örnek olarak onların karşılarındayım. Kesinlikle. Bunun ne kadar doğru bir öneri olduğu ve kendilerini ileride ne kadar daha iyi bir seviyeye taşıyacağını gösteren en güzel bir canlı örnek olarak Tabii. onların önündeyim.
Bu bir. Evet. İkinci olarak da bizim kliniğimizin biliyorsun en önemli özelliklerinden birisi de kişiye özel planlamalar yapabilmemiz. Ameliyat alanını doğru yöneterek kısıtlı donöre sahip olan kişilere de tatmin edecek doğru çözümler önerebilmemiz. Bunun da çok örneği var bizim internet sitelerimizde ve Instagram sayfalarımızda. Bu da yine bizim kliniğimizi ön plana çıkaran önemli özelliklerden biri. Benim de işte ameliyat alanımı doğru yöneterek, onların hepsini de sen yaptın. Ben çünkü dediğim gibi orada tamamen hastaydım, sana bıraktım her şeyi. Ya siz tabii şey olsun diye söylüyorsunuz hocam ama biliyorum bana güvendiğiniz ve yani birçoğunu bıraktınız ama o planlamalar da tabii ki yani birlikte fotoğrafları üzerinde çalıştık ama siz de benim planlamamdan çok memnun kalmış olacaksınız ki hiç üstüne bir fikir belirtmediniz. Aslında süreç öyle yürüdü. Doğru ama netice itibariyle orada da o alanı çok doğru yönetebildiğimiz için biz 5500'de de bu sonucu aldık. Çünkü benim biliyorsun belki 7500, belki 8000'e ihtiyacım vardı. Tabii. Onun için de bir zorlama olmadı. Olmadı, evet. Zaten bu da dediğiniz şu açıdan önemli. Bu fikirbaki hastalara saç ektirecekleri zaman belki bunu bu kadar mantıklı ya da makul karşılamayabiliyorlar. Çünkü onların kafasında ya ben saç ektireceğim, tepemde niye açık kalsın ki? Evet. Ya biraz oraya da eksek. Yani biz bunu çok açıklamaya çalışıyoruz. Hani bir miktar bile olsa oraya koysak filan gibi 500 falan mesela. talepler geliyor. Bir 500 bir. Hep siz de onun işte hep aslında o 500'ün orada hiçbir fark yaratmayacağını ama o 500'ü çaldığımız alanda bizim elimizi zayıflatacağını, orada daha büyük kötü anlamda bir etkisi olacağından bahsediyorsunuz. Evet. Bunu belki işte o anki psikolojiyle çok net anlamayabiliyorlar ama siz kendi işleminizi bile bu şekilde hani planladığınız zaten ortada ve bunu söylediğimizde zaten bunun doğrusunun bu olduğunu kendi Tabii. işleminizde de yaptırdığınız için İşte belki daha rahat tane anlayabiliyorlar. Tabii. Bir örneği de gösterildiği zaman işte bu yüzden planlama böyle olduğu için istediğimiz yoğunluklara ve bu görüntülere ulaşabildik. Evet, o açıdan da yine örnek bir durumdu. Sayımız çok yüksek diye, yani ortalamanın çok üstünde diye işte tepeye de biraz ekelim, kapatalım gibi bir evet, o yanlış yol seçmedik. Tabii. O evet. yanlış bir yol ve bunu bazen hastalar bizi buraya biliyorsun itiyorlar ama doğru bir tane. Biz de hep doğruları uygulayan bir klinik olarak bazen sizlerin istekleriyle ters düşebiliyoruz. Ama bunlar da hep yine onların daha iyi sonuç almaları için. Evet, onların hayrına. Peki hocam tepe demişken yani tepe için tabii biliyorum şimdi o sizin zaten tek yani bu işlemi bile saç ekimi bile hani birazcık işte bizim zorlamalarımızla işte o bahsetmiş olduğunuz sebepten dolayı yani hocam kişileri ikna etmekte problem yaşayabiliyoruz falan gibi biraz baskılarla yaptırdınız. Tepe için böyle bir ikinci seans planınız var mı? Tepeyi de kapattırayım hani açık kaldı. Çünkü bazen o da olabiliyor. Evet. Yani saç ekimi ilk seans için böyle çok zoraki hareket eden kişiler o ön bölgelerde, orta bölgelerde o sonucu alınca ya tepemde çukur kaldı oraya da bir Tabii. kapatsak mı da diyebiliyorlar. Yani ben şu an kendi iç alemime bakıyorum. Benim iç alemimde bir rahatsızlık yok. Yani ben zaten sıfır noktasında da rahatsız zaten olan biri değildim. Ve diyorum ben mesleğimin bir gerekliliği olduğu için bu işlemi yaptırmış durumdayım. Yani mutsuz olduğum için değil aynaya baktığımda. O yüzden şu an öyle bir talebim yok. Ama hastalarının öyle bir talebi varsa onu da karşılarız yani. Belki o isteyebilirler hocam. Yani tepe bölgesinde çünkü görmek istiyorlar ama ben de sanmıyorum yani sizin benim artık. Benim yaşımda artık bu kadarı çok bile yani. O çok yüzden, zaten iyi oldu hocam. Kesinlikle. Hem saç çizginiz belki çok. bir 10-15 yıl ben de genç olsaydım onu da düşünebilirdim ama bu yaşta şu an benim için ideal yani. O da ayrı bir doğallık katıyor. Yani 50 yaşındaki bir adam 30 yaşındaki gibi her yeri kapalı bir saçla tabii çok düz, çok düşük bir saç çizgisi falan. O da olmaz. O nedenle. Biz de zaten sizin hocam böyle tekrar bir başka 15 gün klinikten uzak kalmanıza biz de şu an hazır değiliz. O yüzden değiliz. Tabii yoğunluğumuz var. Yoğunluk şu saat var. oldu. İşte daha işlerimiz yeni bitti. Bir 15 dakika video çekip eve gideceğiz. Evet. O nedenle gerçekten çok yoğun bir tempoyla devam ediyoruz. Peki hocam o klasik siz onu hastalara sorduğunuz için bu seride ben de size soracağım. Doktor Hakan Kliniği işte arkadaşlarınıza, tanıdıklarınıza tavsiye eder misiniz? Niçin, hangi yönlerinden dolayı edersiniz? Koraycığım bu çok biraz böyle eğlenceli bir video oldu ama buraya ben ciddi cevap vereyim. Tabii. Bir hasta olarak Doktor Hakan Kliniği tavsiye eder miyim? Ederim. Hem de gerçekten gönülden
tavsiye ederim. Çünkü şöyle söyleyeyim, en başındaki kişiden en altta ortacı diye tanımladığımız kişiye kadar hasta odaklı, hastaların iyiliği için gerçekten çalışan. Sağ olsun arkadaşlar. Evet, çok özverili. arkadaşlarımız da çok özverili çalışıyorlar. Yani ben onların hepsini tek tek alınlarından öpüyorum, gözlerinden öpüyorum. Çoğu benim zaten oğlum, kızım yaşında biliyorsun. Gerçekten bu işi bilimsel gerçeklerle yapmak için büyük gayret sarf eden, bunda senin de çok büyük emeklerin var, seni de çok tebrik ediyorum, teşekkür Sağ olun. ediyorum. İlk günden bugüne kadar çok ciddi çalışan bir ekibimiz var. Yani bunu gerçekten şey olsun diye söylemiyorum. Takiye gibi düşünmeyin. Evet, bir Ve de siz çok etrafımızda eğlenceli bir da- yapınız var ama o da hastalardan çok şey oluyor ama işin o ciddiyeti tabii. Tabii. Yani bir cerrah ciddiyetini hiçbir zaman Evet. bozmuyoruz biliyorsun. Çünkü biz çok büyük ameliyatlar yapıyoruz netice itibariyle ve onun bize vermiş olduğu bir disiplin var, askeri bir eğitim. Ben geçerek geldik buraya. Tabii bu işin öbür tarafı benim cerrahi disiplinim vesaire. Ama biz gerçekten klinik olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışan ve bunu da skorda gören bir kliniğiz. Böyle bir klinikten eğer haberin varsa tabii ki seve seve ben de bütün yakınlarımı bu kliniğe teslim ederdim. Kendimi de teslim ettiğim gibi. Doktor Erkan Klinik evet gerçekten bence iyi bir klinik. Evet. Türkiye'deki iyi kliniklerden biri. Evet, biz de onu zaten görebiliyoruz bize Evet. gösterilen Teveccühler. ilgiyle. Evet. Aynen. Ama oradaki kilit şey bence hocam oydu. Yani tamam, o ciddiyet, o disiplin zaten bu işlerde kesinlikle olması gereken bir şey ama bence de kilit şey, ben de yani mesela bu soru sorulduğunda muhtemelen sebep olarak bunu söylerdim. Arkadaşlar çok özverililer ve çok candan, yani bu iş tabii ki herkes gibi biz de çalışan arkadaşlar da tabii ki bunu bir geçim kaynağı olarak para kazanmak için yapıyor ama Mutlaka. bizi burada en çok mutlu eden şey o hastanın o aldığı sonucu görmek, bizle paylaşması ve de 6 ay 7 ay sonra buraya geldiğinde ya da bir yabancı hastaysa fotoğraf attığında o sonucu görmek gerçekten bu klişe değil. Her şeyin ötesine geçiyor. Yani arkadaşlar da o uğurda çalışıyorlar işte işlem Evet, günlerinde. evet. Yani onlar gerçekten böyle klinikte bir coşku yaratıyor yani o tarz tablolar görüldüğünde. İşte Tabii, biz de en tabii. çok bundan mutlu Ya oluyoruz. Koraycığım şimdi bugün bile yani bundan 2 saat kadar önce sen bizim ekiple beraber fotoğrafları önünüze koyup büyütüp öyle mi olmalıydı, böyle Evet. mi dönmeliydi, şöyle yönlerimiz şöyle Hala mi biz olmalı? her gün Halen teknik bir evet daha böyle bir nasıl daha iyisi olur, nasıl daha iyisi olur. Tamam bu iş bu kadar olur kardeşim deyip sırtını arkasına yaslayıp yatan yok. Mesela bizim ekimcimiz biliyorsun o da senin gibi her gün fotoğrafları büyütüp Evet. büyütüp gözünü bozacak kadar bunları inceleyen. her Sen kabuk keza dökümü öyle. fotoğrafını özellikle Tabii, tek şey yapıp tek hepsine yok yönleri nasıl olmuş. ve burada orası nasıl onlardan olmuş, mutlu olan, burası yani bunu bence Tabii. sağlamak hani böyle zorlu olabilecek bir şey değil. değil. Bu içten gelen yani bir gerçekten şey. onunla şey yaşıyorlar yani Tabii, arkadaşlar da bir gurur yaşıyorlar, bir Evet. mutluluk yaşıyorlar. Tabii. Bence Biz de onları kesinlikle ama evet. çok onore ediyoruz. Evet, yani kilit şeyi o. güzelliklerini ön plana çıkarıyoruz. Evet ve O bu da işin bir ayrı ekip heves. şeyi oldu. Mesela yani sizin de o yanınız bence çok çalışanlar üzerinde etkili. Evet. Yani hep bunun bir ekip ve bu başarının Tabii, tamamen tabii, bütün tabii. bu ekibe Kesinlikle ait öyle. oldu. Ben de açıkçası yani belki bu birazcık şey olacak. İzleyiciler bunu onlara nasıl ulaştı bilmiyorum ama bence çok samimi bir görüştü. Kesinlikle Bu bir şey öyle. değil. Yani zaten bunu gelen kişiler burada görüyorlar. Tabii. Görüşmeye bile geldiklerinde görüyorlar. Bunu zaten olmayan bir şeyi hani algısını bir yere kadar yaratabilirsiniz. Bir yerde zaten ortaya çıkar. Yani tabii bunlar yapmacık olacak işler değil. Sonuçta sakin durur insanın üstünde yani. İçten geliyorsa böyle o sıcaklık karşı tarafa geçer. Ben de bütün meslek hayatım boyunca bunu çok yaşadım. Yani genel cerrahideki hastalarımda da, saç ekimindeki hastalarımda da işte abi bir sıcaklık olduğunu falan sen de çoğu kez şahit Evet, bize de olmuşsundur. çok geliyor öyle Onları geri dönüşler hep zaten. görüyordum, duyuyordum. Halen de duymaya devam ediyorum. Bu da beni işte bu işi yaparken daha mutlu, daha böyle motive ediyor. Evet, işlem uzun, hassas, yorucu. Biz de yorgunluk bazen hissediyoruz. Yaşıyoruz. Çünkü tabii yani bizim de bir bedenimiz var. Uykusuzluğa ve tempolara, böyle yoğun tempoya tabii ki dayanamadığımız anlar oluyor. Ama sevdiğimiz için bunu büyük bir motivasyonla yapıyoruz yani. İşte o insanlardaki o mutluluk, yani bu ne olursa olsun bir mecburiyet değil, bir sağlık
Tabii. ilgili bir problem değil ama yani sonuçta bunu da isteyen insanlar için de bu da belki de günü geliyor. Onlar için en önemli problem haline gelebiliyor. Yani insanların hayatına o olumlu katkıyı yapmak. Bu sadece bizim için değil tabii yani. Saç ekimi işiyle uğraşan tüm klinikler için geçerli. O insanların hayatına o olumlu dokunuşu yaptığınız zaman, onlar da o mutluluğu yaşadıkları zaman o işte o zaman her şeye değiyor. Uzun Tabii, saat tabii. çalışmalar, hassas işler, onların hepsi bir noktada tamamen önemsiz hale geliyor hocam. Hale geliyor. Biz de bu motivasyonla çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Allah sağlık versin. Çalışmaya devam edelim. Doktor Hakan Klinik'te saç ektiren ve aynı zamanda medikal direktörümüz olarak bizleri kırmadınız. Saç ekim sürecinizden bahsettiniz, nasıl karar verdiniz? Birazcık işlemin detaylarına girdik çok ufak. Bence yine güzel bir seri oldu, güzel mesajlar verildi. Evet, bence de. Bir sonraki serimizde sizi yine tekrar medikal direktör pozisyonunda Evet. başka bir hastamızla konuşurken göreceğiz. Ben de Doktor Hakan Klinik'te çalışan bütün benim ekimim ve saç ekimimde emeği Evet. geçen, başta sen olmak üzere bütün arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu süreci ben de çok konforlu geçirdim. Kliniğin bütün desteği arkamdaydı. O yüzden güzel bir iş oldu, güzel bir sonuç olarak ben de canlı bir örnek olarak herkesin önündeyim. Eğer saç ekimiyle ilgilenen, saç ekimi yaptırmak isteyen kişiler bizim kliniğimizi tercih ederlerse onlara da aynı ciddiyetle ve hassasiyetle bu işlemi yapmaya devam edeceğiz. Artık ne yapalım, bitirelim mi? Bence bitirebiliriz hocam. Her O şeyden zaman- bahsetmiş olduk. Evet. Bir sonraki serimizde Hakan hocamız ve bizde Doktor Hakan Klinik'te saç ektirilmiş bir başka hastamızla sizlerin karşısında olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.